Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla ev yapımı hallet tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi kısa sürede sizler de hazırlayabilirsiniz. Mükemmel bir lezzeti var. Katkı maddesi olmadan kısa sürede sizler de hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 3 adet yumurta uygun bir kaba kırılarak alınır. Üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik toz şeker eklenir ve blender yardımıyla toz şeker eriyene kadar karıştırılır. Bir su bardağı un, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpılır. Bir çay bardağı soğuk su eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Evet, gördüğünüz gibi kek kıvamından biraz daha cıvık akışkan bir hamur elde ettik. Bu karışımı pet şişeye alalım. Pet şişenin kapağını kalın bir şiş yardımıyla ısıtarak delelim. Uygun bir tavayı önceden ısıtalım. İlk pişirmede çok az yağlayalım ve peçete yardımıyla yağı alalım. Ve porsiyonluk olacak şekilde küçük küçük pet şişe yardımıyla hamurları sıkalım. 2 tavayla çalışırsanız daha hızlı pişirirsiniz. Ben ikinci tavaya da aynı yöntemle sıkıyorum. Daha sonra hamurların üzeri kabuk bağladıktan sonra ters çevirip diğer taraflarını da pişirmeye bırakıyorum. Pişen hamurlarımı tabağa alıyorum. Ve kalan hamuru aynı yöntemle sıkarak pişirmeye devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kısa sürede gördüğünüz gibi hamurları pişiriyoruz. Fırın kullanmadan, elektrik olmadan hamurları kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Sizler de canınız istediğinde bu tatlıyı. Hem yapımı oldukça kolay hem de çok lezzetli. Evet, tüm hamurları pişirdim. Üzerini ve arasını kaplamak için benmari usulü beyaz çikolata ve kakaolu ve bitter çikolata eritiyorum. Evet, eriyene kadar ara ara karıştırıyorum beyaz çikolatayı ve diğer çikolatayı. Ve eridikten sonra
Suyun üzerinden alıyorum. Evet, iki kekin arasına beyaz çikolata sürüyorum. İkisini birleştirerek bir telin üzerine alıyorum. Tüm hamurları aynı teknikle aralarına çikolata sürerek telin üzerine alıyorum. Beyaz çikolata yerine krema da kullanabilirsiniz. Ev yapımı herhangi bir krema da kullanabilirsiniz. Ben beyaz çikolata kullanmayı tercih ettim. Evet, tüm hamurlarımı beyaz çikolata ile arasını kapladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. 5-6 dakika donması için. Donduktan sonra erittiğim benmari usulü sütlü ve bitter çikolatayı karışımıyla her tarafına gelecek şekilde kaplıyorum. Fazla çikolatasını süzerek telin üzerine alıyorum. Kalan tüm halleyleri aynı yöntemle çikolatayla kaplıyorum. Dilerseniz çikolatayı kaplamadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama çikolatayla da şahane oluyor. Evet, hepsini çikolatayla kapladım. Telin üzerine aldım ve buzdolabında 10 dakika donmasını bekledim. Daha sonra kalan çikolatayla üzerine şeritler halinde sıkıyorum. Evet, hepsini şeritler halinde sıktıktan sonra tekrardan buzdolabına kaldırıyorum donması için. Daha sonra servis tabağına alarak ikram edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun. Fırın kullanmadan tavada süt burger lezzetinde muhteşem tarifler vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım.
3 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, toplamda 3 su bardağı un kullandım. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Mikser yardımıyla karıştıralım. Evet, toplamda 1 su bardağı su kullandım. İlk aşamada yarım su bardağı ekledim. Daha sonra yarım su bardağı daha ekledim. Hepsini, tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Kek kıvamında. Önceden ısıttığımız krep tavasına 2 kepçe hamurdan dökelim ve tavaya eşit bir şekilde yayalım. Kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişirmeyi bırakalım. Evet, göz göz olduktan sonra kontrol edelim. Diğer tarafının da piştiğinden emin olduktan sonra üzerine fırın kağıdı yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafını da kapağı kapalı bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Evet, pişen hamurumuzu servis tabağına alalım ve soğutmaya bırakalım. Kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. Arası için 1 poşet krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt, 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyerek koyu kıvam alana kadar karıştıralım. Evet, koyu kıvam aldıktan sonra üzerine küçük bir paket Hindistan cevizi ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Hindistan cevizinin miktarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, iç kremamız artık hazır. Üzeri içinde bitter ve sütlü çikolatayı küçük parçalar halinde doğruyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Eritebilmek için geniş bir kabın içine alıyorum çikolataları. Kaynayan suyun üzerine alarak benmari usulü eritmeye bırakıyorum. Eritirken sürekli karıştıralım. Dengeli bir şekilde çikolatamızı eritelim. Evet, pişen diğer kekimizi de servis tabağına alarak soğutmayı bırakıyorum. Pişirdiğimiz kekleri kare olacak şekilde bir cetvel yardımıyla keselim. Kare tavanız varsa kare tavada da pişirebilirsiniz keki. Diğerlerini de aynı ölçüde kesiyorum. Kenarlardan çıkan keklerle de farklı bir tarif vereceğim.
Evet, hepsini kare bir şekilde kestim. Eşit bir şekilde uzun dikdörtgenler halinde tüm hamuru parçalar halinde keselim. Bir mutfak cetveliniz varsa kullanabilirsiniz veya göz kararı da kesebilirsiniz. Evet, uzun dikdörtgenleri ortadan tekrardan kesiyorum. Bu boyutlar yeterli olacaktır. Evet, hazırladığım kremadan üzerlerine sürüyorum. Her iki tarafa da sürüyorum. Evet, kek dilimlerini üst üste alarak yerleştiriyorum. Erittiğim çikolatalara batırarak her tarafının çikolataya buluyorum. Evet, fazla çikolatasını mutlaka süzelim. Fırın kağıdının üzerine alalım aralıklı bir şekilde. Kek dilimlerinin hepsini çikolataya bulamaya devam ediyorum. Çikolatası donana kadar buzdolabında soğutmaya bırakıyorum. Kenarlardan çıkan küçük parçaları da mutfak robotunda un haline getirelim. Evet, gördüğünüz gibi un haline geldi. Servis tabağına alıyorum. Artan krem şantinin içine alarak karıştırıyorum. Keki biraz az olduğu için elimde böyle kakaolu bir kek harcım daha vardı. Onları da çekerek ilave ettim. Sizler bisküvi de kullanabilirsiniz. Evet, elimle tüm malzemeyi hamur yoğurur gibi yoğuruyorum. Evet, toparlandıktan sonra parçalar kopartarak elimle silindir şekli veriyorum. Dilediğiniz şekilde verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz veya kare de yapabilirsiniz. Hem artan krema hem de artan parçalar değerlenmiş oluyor.
Bir tariften iki farklı pasta çıkarmış oluyoruz bu sayede. Evet, kalan çikolataları her tarafını gelecek şekilde buluyorum ve fırın kağıdını aralıklı bir şekilde diziyorum. Evet, buzdolabında 10-15 dakika üzerindeki çikolata donana kadar bekletiyorum. En son. Üzerlerine kalan çikolatayı bir poşete alarak şerit halinde sıkıyorum. Evet, beyaz çikolata erittim. Tekrardan üzerlerine sıkıyorum ve tekrardan buzdolabına koyarak üzerindeki çikolataların donmasını bekliyorum. Evet, kalan son hamurumu da pişiriyorum bu aşamada. Bunu da sade olarak tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tarif. Evet, bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Hem pratik. Evet, çayın kahvenin yanında atıştırmalık olarak ikram edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kurabiye lezzetinde muhteşem bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. 4 adet yıkadığım elmalar var. Kabuklarını soyarak rendeliyorum. Elmaların hepsini rendeleyelim. Uygun bir tavaya alalım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyerek elmalarımızı pişirelim. Evet, elmaların üzerine kavrulmuş fındık ekliyorum. Dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kısık ateşte suyu bitene kadar kavuralım. Evet, şimdi hamurunu hazırlayalım. 2 adet orta boy elmam var. Orta kısmını temizleyelim. Kabuğunu soymadan küçük parçalar halinde elmaları doğrayalım. Videomun bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim.
Evet, elmaların üzerine bir adet yumurta kıralım. Yarım su bardağı toz şeker ekleyelim. 1 su bardağı süt. Toplamda 3 su bardağı da su kullandım. 1 bardak suyu daha sonra kıvamını açmak için kullandım. Evet, elmalar pürüzsüz hale gelene kadar bir blender yardımıyla çekelim. Bir süzgeç yardımıyla hamuru süzelim. Evet, elmanın kabukları ve küçük parçaları kaldı. Bu kısmı da atmayalım. Elmalı iç harcının içine koyarak bir miktar daha kavuralım. Damak tadınıza göre tarçın da ilave edebilirsiniz. Evet, karıştırdıktan sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım iç harcımızı. Evet, yarım su bardağı erimiş ılık tereyağımızı ekleyelim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Evet, blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet, kıvamı cıvık olmalı. Bu aşamadan sonra 1 su bardağı daha su ekledim. Bu kısmı kamera çekmemiş. Evet, tavaya hamurdan dökerek arkalı önlü olacak şekilde pişirelim. Rulo şekli verebilmek için fırın kağıdını rulo şekilde yaptım. İçinde folyo kağıdı var. Şekil verebilmek için böyle bir rulo kağıt hazırladım. Hamurumuzu rulo şekilde saralım. Uç kısmına hamurdan bir miktar sürerek tavanın bir kısmında pişirelim. Daha sonra içinden kağıdı çıkartarak şekil verelim. Evet, bir yandan hamurumuzu dökelim, bir yandan da pişirmeye devam edelim. Evet, rulo yaptığım fırın kağıdına hamurumu sarıyorum. Uç kısmına hazırladığım harçtan bir miktar sürerek yapışmasını sağlıyorum. Evet, yapıştıktan sonra içindeki rulo kağıdı çıkartarak soğumayı bırakıyorum. Kalan hamuru aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Evet, hamurumun belli bir kısmını pişirdim. Elmalı harcı sıkma poşetine aldım ve ruloların içine bol miktarda sıkıyorum. Evet, boşluk kalmayacak şekilde ruloların içini dolduralım.
Elmalı harç yerine daha farklı harçlar da kullanabilirsiniz. Krema kullanabilirsiniz veya karamel de kullanabilirsiniz. Evet, bol elmalı muhteşem bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, çikolatam var. Bir miktar çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayarak cam bir kaba alıyorum. Evet, çikolataları benmari usulü eritmeyi bırakıyorum. Evet, ara sıra karıştırarak çikolatayı eritelim. Evet, elmalı rulolarımızı çikolataya batıralım. Fazla çikolatayı süzerek fırın kağıdının üzerine alalım. Evet, hepsini bu yöntemle çikolataya bulamaya devam edelim. Evet, çikolataları donması için 5-10 dakika buzdolabının alt tarafında dinlenmeye bırakalım. Evet, üzerine şeritler yapabilmek için beyaz çikolatam var. Bir parça keserek benmari usulü eritmeye bırakıyorum. Beyaz çikolatanız yoksa aynı çikolatadan şeritler de yapabilirsiniz. Evet, çikolatalar dondu artık gördüğünüz gibi. Ele yapışmıyor. Üzerlerine beyaz çikolatayı bir poşete alarak ince halde şeritler sıkıyorum. Ve tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Üzerinin şeritlerinin donması için. Artan çikolatayı bir kaseye aldım. Uç kısımlarını çikolataya batırıyorum. Daha sonra fındık kırığına batırarak servis tabağına alıyorum. Dilediğiniz malzemeyi uç kısımlarını batırabilirsiniz.
Evet, gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir hamur. Bir kısmını şekil verdim. Bir kısmını da bir yandan pişirmeye devam ediyorum. Evet, bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Bol malzemeli, çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.